Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Örmüş olduğum etek ve crop bluz takımı iki part halinde örüyoruz. Bu kısımda ilk olarak crop bluzu öreceğiz. Bluzu Gazal Jeans ile örüyorum. Gazal Jeans'in hemen kodunu da söyleyeyim. 11-13 numaralı, yani 1113 numaralı renk kodu ile örüyorum. Oldukça güzel bir renk. Ve 2.20 milim tığ ile örüyorum. Çünkü motiflerimin bir tık daha tok ve çok da büyük düşmemesi gerekiyor. Ölçülerini bu şekilde ayarladım. 4 sıra halinde basit kare motifleri örüyorum. Hazırladığım ürün 36-38 beden için. Beden büyütmek için ne yapmamız gerektiğini de elbette videonun sonunda sizlere fikir olarak bırakacağım. Şöyle benimkinin 4 sıradaki büyüklüğü, motif büyüklüğüm 8 santime yakın diyebilirim. Birleşme kenarıyla birlikte hemen hemen 10 santim olmakta. Tabi bluzum için 4 tane de düğme hazırladım. Bu basit kare motifin yapımını buraya size yeniden bırakmayacağım ama bu videonun altında hemen bu motiflerin yapımı olacak. Bu bluz için ihtiyacımız olan motif adeti 27. 9x3 şeklinde motifleri birleştirerek 27 kareden oluşan bir parça elde etmiş olacağız. İlk olarak size motifleri nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. 9x3. Bunu unutmayın. Ona göre eklemeye başlayalım. Motiflerimizi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diye 9 tane yan yana böyle dizeceğiz. Etekte de aslında aynı birleştirme tekniğini kullanıyoruz. Orada size detaylı tekrardan birleştirme anlatımı yapmıyor olacağım. Bir sonraki videoda hemen etek yapımını bulacaksınız zaten. Orada da aynı tekniği kullanacağız. Burada 1 2 3 1 2 3 diye dizdiğimizde orada 7 diye 10 tane, burada 3 diye 9 tane yapıyoruz. Ve ilk birleşmeye de hemen böyle önce bu üçünü birleştireceğim. Daha sonra diğer üçü yanına alacağım. Bunun için de ilk olarak ilk motifimle başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra motifimin iki kenarını şöylecene iki tane kenarını örmeye başlayacağım. İlk olarak köşesine batıyorum. Köşede iki tane ikili trabzan örerek başlayalım. Şunu öne alayım gizlemek için. Daha sonra yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Şu ipi de tığımın üstüne alıyorum. Beraberce örüp arada kaybederek gizleyelim. Artık trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Dediğim gibi iki kenarını bu şekilde geçiyoruz. Köşeye geldiğimde ise yine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada iki zincirimi çekip yeniden aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan örüp yine bu kenarda da trabzanlarımızın üstüne ikili trabzanları örmeye devam edelim kenarın sonuna kadar. İki köşesine kenarını daha doğrusu örüp geldim. Köşeye iki tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip sıradaki motifimi alıyorum. Sıradaki motifimin her iki motif ön yüzü bana bakarken içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum.
Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesinde de bir tane ikili trabzan örüp sayım 3'e ulaştığında artık sırt sırta verdirerek 1 2 3'ü buluyorum diğer motifte. Bu ilmeğimi 3'ün içinden geçiriyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3'ü sayıp içine batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3 sayıyorum. Yine motifimde ekleyeceğim motifimde 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine hemen sayıyoruz. 1 2 3. Sonuna kadar bu şekilde devam ederken şimdi bu üçü tamamladıktan sonra hemen yine birleşelim. Motifimizde kalan sayımız 2. Bu defa 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp burada da 1 2'yi buluyorum. Köşedeyiz artık. Köşeye de 2 tane ikili trabzanımızı örelim. Köşede artık bir de zincir çekiyoruz. Tığdan çıkıp bu köşenin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir de zincir çektikten sonra yeni motifin köşesine diğer ikili grubumu örüp trabzanların tepesine ikili trabzanları örmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle önüme yerleştireyim. Bakın. Şöylece birleştirmiş olduk. Bu kenar ve bu kenarı öreceğim. Bunun sonuna geldiğimde yeni motifimi üstüne ekleyeceğim ve krobum için 3 tane yeterli olduğu için artık dönüp yanına 3 tane ekleyeceğim. Etek için devam ediyor olsaydım 1 2 3 ördüm, 4 5 6 7. Tabii etek boyunu daha uzun yapacaklar, 8 9 diye de ilerleyebilir, daha kısa yapacaklar, mesela 5 6'da da kalabilir. Bunu belirteyim. Bu benim için son, crop'um için son motif. Etek örüyor olsaydım 7'ye kadar uzayacaktım. Etek videosundan buraya gelenlere de bir alt bilgi bırakalım. O zaman burada da iki kenarımı örüp geleyim. Bu kenarında burada sonuna kadar geldim. 2 motif eklemiş oldum. Şimdi burada da ikili trabzanı örüp hemen bir zincir çekelim. Yeni motifimizi alalım. Bunu bunun üstüne eklediğim gibi aynı şekilde bunu da alıyorum. Bu motifimin üstüne ekliyorum. Burada mantığımız birebir aynı. Şimdi 3'e tamamlayacağım trabzanın tepesiyle birlikte. Daha sonra döndürüp 3.'den batacağım. Tekrardan geleceğim. Burada 3 tane ikili trabzanı örüyorum. O zaman bunu aynı böyle birleştirip buraya kadar dönüp geleyim. Yeterli uzunluğa vardığımız için dönüşü görelim. Üçünü üst üste ekledikten sonra tekrar hatırlatmak istiyorum etek için buraya gelenler. Şimdi burada yine sıradaki motifi alacaklardı. Benim ölçümde yapanlar 7 motifi üst üste birleştirecekler. Ama biz şimdi artık yeterli uzunluğa geldiğimizde crop'ta köşeye 2 tane zinciri çekip 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve trabzanların üstüne ikili trabzanı da örmeye devam ediyorum. Bu birleştikleri noktaya geldiğimde ise şimdi burada köşenin 2 tane ikili trabzanı örülü. Biz ikisini daha örelim. Daha sonra bir zincir çekip bu 2 tane
grubun oluşturduğu şu boşluğun içine batıp ilmek çıkartıp bir sık iğne örelim. Bir zincir çekip buradaki boşluğa, köşe, yani yeni motifteki köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzanımızı örelim ve trabzanların üstüne trabzanlarımızı da örmeye devam edelim. Buradaki geçişi umarım anlatabilmişimdir. Şimdi aynısını dönüşte buraya da yapacağız. Buraya kadar geldiğimizde de üste ve yanına 2 motif eklemeyi göstereceğim. Onları da kavradıktan sonra dilediğimiz adet motifi birleştirebiliriz artık. 3 taneyi böylece eklemiş olduk. Şimdi sırada buraya diğer motifi eklemek var. Aslında bunun üstüne eklediğimizden hiçbir farkı yok. Hemen 2 motif yüzü bize bakarken köşesine batıp içine 2 tane ikili trabzanı örelim. Daha sonra ilk trabzanın tepesine de bir tane ikiliyi örüp sırt sırta verip alttan 3'ü sayıyoruz. Burası dediğim gibi aynı. 3 motifin kesiştiği yere kadar, yani şöyle diyorum, bakın. Şöyle şuraya kadar aynı mantıkla birleşelim. Buraya kadar aynen ilerledim. Köşeye, yani birleşerek geldim. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı boşluğa ördüm. Köşe boşluğuna bir zinciri çektim ve bu 2 motifin arasına bir sık iğne örmüştüm ya geçiş yaparken, onun içine de batıp bu ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip bu köşeye gelip diğer 2 tane ikili trabzanı örüp trabzanların üstüne de örmeye devam edelim. Ta ki kenarın sonuna kadar. Kenarın sonuna kadar geldim. Şimdi bu geldikten sonra köşeye 2 tane ikili trabzanımızı örüp bir zincir çekelim ve sıradaki motifimizi alalım. Bu motifi ilk olarak bu kenardan birleştiriyorum. Daha sonra da bu kenardan buraya birleştiriyorum. Önemli olan şuradaki geçiştir. Yoksa diğer mantığımız aynı. Motifi aldım. Hemen köşesine 2 tane ikili trabzan, trabzan üstüne de bir trabzanımızı örelim. Sonra tekrar döndürüp üçüncüyü bulup ilmeğimizi içinden geçirip aynı mantıkla diğer motiflerin kesiştiği yere kadar birleşmeye devam edelim. Buraya kadar aynen birleşerek geldim. Şimdi burada da bu 3 motifin kesiştiği şu tam ortaya batıp bu ilmeğimi yine buradan çıkartıyorum. Bir zincirimi çekip hemen bu köşenin 2 tane ikili trabzanını ve trabzanın üstüne de bir trabzanımızı örüp tığdan çıkalım. Ve sırada artık bu 2 motifin birleşmesi var. Bunun için de 1, 2, 3'ü sayıyorum. Hemen ilmeğimi de içinden geçirip 2 kenarı birleştirmeye devam edelim sonuna kadar. Bu kenarı da böyle birleştirerek geldikten sonra bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi hemen bir zincir çekip şuradaki yine sık iğnenin içine batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekip bu kenarı öreceğim. İşte birleştirme mantığını buraya kadar anlattığımda eksik hiçbir şey kalmamış oluyor. Zira şu 4 motifi de eklemeyi bildikten sonra dilediğimiz motifi birbirine ekleyebiliriz. Şimdi bunu bu üçünün ortasına yerleştirdiğim gibi sıradaki motifi de bu üçünün ortasına aynı mantıkla yerleştireceğim ve altısı yan yana olacak. Hemen diğer üçü derken bu şekilde ilerleyeceğim. Etek için tekrar altını çiziyorum. 7'ye ulaşıp 7 yana doğru ilerliyor olacağım. Öyleyse
27 tane motifi birbirine ekleyip buluşalım. Son motifi de buraya ekledim. Yani 27 tane motifi 9 çarpı 3 şeklinde tamamladım. Şimdi buradan geleceğim. Hemen burada gösterdiğim şekilde bu kenar ve bu kenarı birleştireceğim. Upuzun dikdörtgen bir parça elde etmiş olacağız. Daha sonrasında da artık ön tarafını yapmaya geçebiliriz. 9 çarpı 3 27 tane minik kare motifimi birleştirdim. Böyle bir parça elde ettim. Şimdi ikiye katladım önümde. Tam olarak ölçüsünü vermek istiyorum size. 44 santim, yani tam açıldığında 88 santim olmuş oluyor. Katlama şeklim ise şöyle olacak. Hemen göstereyim size. Şurada minik bir pay. Aynı şekilde şurada da minik bir pay bırakacağım. Arkası ise ortada 3 tane motif, yanlarda da şu şekilde motiflerim kalmış olacak. Bu ölçünün küçük geldiği kişiler motifleri bir sıra fazla örebileceği gibi motif adetini çoğaltıp 9 çarpı 3 yapmak yerine 10 çarpı 3 yapabilirler. Boyunu uzatmak isteyenler de 10 çarpı 4, 9 çarpı 4 de yapabilirler. Bu tamamen sizin kullanım şeklini istediğinize göre değişir. Şimdi düğme çalışacağımız için şu ön iki kapağı trabzanlı bir çalışma yapacağız. İlik açacağız ve düğme dikeceğimiz alanı yapacağız. Sonrasında da askılarını birlikte öreceğiz. İlk olarak hemen düğme için çalışmaya başlayalım. İlik açacağım kısımları işaretledim. Böylelikle şu kısımlar ilik olacak. Trabzanları örerken de iliğimi açmaya başlayacağım. Şimdi beraberce düğmelerimiz sol tarafta olacak, üstümüze giydiğimizde ilik de bu tarafta olacak. Buraya ilk olarak hemen şöyle köşesinden örmeye başlıyorum trabzanlarımı. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşenin içine ikili trabzanımı örüyorum. Hemen aynı köşenin içine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan öreceğim. Şimdi buraya bakın, bunu takmış olduğum yer, yani tam olarak karşısında burasıdır. Şimdi bunu buradan çıkartacağım ve onun karşılığına takacağım ki şimdi ilik açacağım yer belli olduğu için artık düğme takacağım yere taşıyorum. Bunu düğmeyi dikeceğim yere, pardon. Şimdi bunun da üstünü öreyim. Ve burada şöyle bir iki zincir çekiyorum ve bu trabzanı atlayarak bir zincir yeterli olacak. Bunu atlayarak bunun üstüne geçiyorum. Şimdi deneyeceğim de bir taraftan düğmemi. Evet, gayet rahat. Siz de düğmenize göre lütfen oluşturacağınız iliği deneyin. Şimdi diğer açacağım yere kadar aynı şekilde trabzanların üstüne örerek devam edelim. Burada ilik açacağım yere geldiğimde yine ilmek belirleyicimi çıkartıp karşısındaki yere takıyorum. Ve bir zincir çekip buradaki köşeye batıp bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir tane boşluğa, bir tane de trabzanın üstüne mantığımla devam ediyorum. Yukarıya kadar aynı şekilde bu mantıkla devam edelim, en üste kadar. Sonuna kadar aynı mantıkla bakın geldim. Karşıda da düğmelerin yerini belirledim. Şimdi burada hemen bir zincir çekip parçayı şöyle çeviriyorum. Ve hemen tığın üstüne ipimi alıp aynı bulunduğum noktaya bir tane yarım trabzan. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Bir yanındakine
Yine tığın üstüne ip, yani bütün, bir de burada ilik boşluğuna da yapıyorum. Daha sonra alttaki bütün ikili trabzanların tepesine bir yarım trabzan örüp sıranın sonuna kadar devam edelim. Burada sonuna kadar geldim. İpimi sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Şöyle döndüreyim hemen. Şöyle de göstereyim size. Şöylece hazırlamış oldum. Şimdi diğer tarafta da aslında birebir aynısını yapacağım. Sadece ilik açmadan. Önce bir trabzanı geçeceğim. Bunları buradan çıkarmayacağım ki hani yerlerini kaybetmeyeyim diye, şaşırmayayım diye. Önce bir trabzanı geçeceğim. Sonra dönüşte de üstüne yarım trabzanları öreceğim. Yani birebir aynısını, iliksiz aynısını buraya yapıyorum. Şuradan başlıyorum hemen. İlk sıra ikili trabzan. Şunu alayım öne. O zaman ben burayı da tamamlayıp yerleri de belli. Buralara da düğmemi dikip geleyim. Yani düğmeyi normal hepimizin bildiği gibi dikeceğim yerine. Düğmelerimizi işaretlediğim yerlere diktim. Şimdi düğmeler sol taraf, üstünüze giydiğinizde sol tarafta kalacak şekilde tutup şöyle katladığımızda, yani burası benim sol tarafımda kalacak çünkü öyle solda olması gerekiyor. Ben üst tarafa bir sıra sık iğne geçeceğim askıya geçmeden evvel. Hemen, yani bu askıyı çalışacağım kısma bir sıra sık iğne geçeceğim. Sık iğneyi geçerken şuralarda minik bir kol altına oturtma yapıp minik bir toparlama yapacağım. Şimdi onları da birlikte yapalım. İlmeğimi çıkartıp hemen yarım trabzanlarla bir toparlama yapacağım. Şuraya ilk yarım trabzanımı örüyorum. Şöyle geliyorum. Boşluğun içine de ördüm. Hemen buradaki trabzanın tepesine gelip örüyorum. Trabzanların buradaki geçişlerde trabzanların üstüne bir yarım trabzan örerek geçiyorum. Şu köşeye kadar aynen böyle devam edelim. Buraya geldiğimde ise burada bir toparlama yapacağım. Buraya ve buraya öreceğim köşelerdeki yarım trabzanları beraberce çıkacağım. Mesela şöyle tığımda tuttum 3 tane ilmeğimi, hemen tığın üstüne ipimi alıp bu köşeye de gelip yine ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığdaki bu 5 tane ilmeği birlikte örüp hemen buradaki trabzanın tepesine bir yarım trabzan örerek üst kenarın tamamını bu şekilde geçeceğim. Minik bir toparlama da yapmış olacağım üstte. Yani dönüp hop buraya kadar gelip burada bitireceğim. Daha sonra da askıları çalışacağız bunun üstüne. Ben ilk askımı bir tarafını yapayım, diğer tarafı beraberce örelim. Crop topumun bir tarafının askısını tamamladım. 30 santim kadar ördüm. Üstüme denedim. Giydikten sonra kaç santim öreceğime karar verdim. Siz de bunun uzunluğunu üzerinizde giyerek değerlendirebilirsiniz. Ya da benimki gibi dursun istiyorsanız, aynı tiplerdeysek de şayet 30 santim 23 trabzan sırasında ulaşıyoruz. 23 tane trabzan. Aradaki sık iğneleri saymıyorum. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu yerini de belirlerken hem önlü hem arkalı yerini netlerken yine üstüme giydim. Üstüme tutarak denedim. Daha sonra buradaki aynı yerin karşısına da tam olarak işaretledim. Şöyle ki
Aynı yerden ilerlemem. Birebir aynı yerde olması gerekiyor. Aynı sayıda olması gerekiyor. 10 tane trabzanla başlıyorum. Burada da 10 tane trabzan öreceğim yeri ayırdım. Şurası benim en uygun üstümde bulduğum yerde. Tam da karşısındaki denk gelen 10 tane yeri de buldum. Şöyle göstereyim. Benim gibi yapacak dostlar için hemen tam olarak nereye işaretlediğimi göstermek istiyorum. İlk motifin sonuna doğru, ikinci motifin biraz başına doğru diyebilirim. 10 batacak nokta ayırdım kendime. Şimdi beraberce başlayalım. İlmek işaretleyicimi taktığım yere geliyorum. Bakın şimdi burada ilmeğimi çıkardım. Tığın üstüne de ipimi aldım. Buraya bu şekilde batmayacağım. Şu şekilde batmıyorum. 2 V'ye tamamen ortadan batmıyorum. V'nin arkadaki şu kısmına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Şu ipi de öne alacağım ki gizleyerek daha güzel ilerleyelim. Şimdi sırasıyla diğer ilmek işaretleyiciyi taktığım yere kadar aynı mantıkla sayım 10 olacak. 10 tane ikili trabzanımı aynı şekilde öreceğim. Şöyle bakın. Şuraya kadar örelim. Dokuz taneyi ördüm. Sonuncudayım. Hemen orada da dıştaki kısma batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen arkasını döndürüyorum ve ilk olarak bulunduğum noktanın içine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yandaki trabzanın tepesine ve sırasıyla bütün trabzanların tepesine sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Daha sonra bir zincir çekip şöyle minik bir uzatıp döndürüyorum. Arkadan ipimi de böyle alıp ilk yalancı trabzanımı ördükten sonra tığın üstüne ipimi alıp artık ilk trabzanı tamamladım. Yandaki sık iğnenin tepesine batıp diğer ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Her sıranın sonunda ördüğünüz trabzanları sayıp sayısının aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu kalınlık sizin hoşunuza gitmediyse şayet daha kalın ya da daha incesini örmeniz tabii ki mümkün. İlk başlarkenki trabzan sayısıyla bunu daha geniş ya da daha dar yapabilirsiniz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Yine bir zincir çekip sık iğne sırasındayım. İlk olarak dibime batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bütün örmüş olduğum ikili trabzanların tepesine sık iğnelerimi örüp bir üst sıraya, yani trabzan sırasına çıkacağım. Sonuncu trabzana da öreyim ve hemen bir zincir çekip yükselip döndürüyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilk sahte trabzanımı örüp ikinci sık iğnenin içine ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu mantıkla 23 trabzan sırası öreceğim. 23. trabzan sırasında buluşup askının diğer ucunu arka tarafa birleştirelim. Askımı yukarıya doğru 22 sıra olarak ördüm. 23. sırada geldim. Şimdi bunu tam karşıda işaretlediğim yere birleşeceğim ama
doğru yönden ilerlediğini, yani bir dönme olmasın, yanlış yönde olmayalım diye kontrol ediyorum. Düzgünce geliyorum ve arkada birleşeceğim yerde şuradaki 10 tane ayırmış olduğum ilmek olmuş olacak. Yani şu kısım. İlk trabzanımı yukarıya çıkıp ördüm 23. sıranın, tığımdan çıkıyorum. Ve hemen burada bu ilmek belirleyiciyi taktığım yerin bu defa bu V'nin içtekine batıyorum ve ilmeğimi oradan hemen çıkartıyorum. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa ikinci ikili trabzanımı örüp yine tığdan çıkıyorum. Buradan bunu da çıkartalım. Tığdan çıktım. Hemen yanındakinin yine içteki kısmından ilmeğimi çıkartıyorum. Sırada diğeri. Yine içtekine battım. Çıkardım. Sonuna kadar bu şekilde askımızı arka tarafa da birleştirelim. Artık sona geldiğimde bakın 2, 4, 6, 8, 9 taneyi birleştirmiş olduk. 10.'yu da örerken yine tığdan çıkıp son kez içteki ilmeğe batıyorum. İlmeğimi çıkartıp şöyle güzelce kilitledikten sonra keseceğim. Ve bu crop top'umuzu, yani askılı bluzumuzu kısa olarak tamamlamış olduk. Şimdi hemen size biraz ip bilgisi, ne kadar ip gittiğine dair ip bilgisi vereyim. 4 tane, şöyle göstermem gerekirse 4 tane Gazal cinsin bu kum beji rengini açtım. Dördüncüden bu kadarım arttı. Yani böyle 200 gram bile değil ağırlığı, öyle söyleyeyim size. Şu düğmelerimizi delikleyelim. 36'dan 40 bedene kadar, yani büyük bir göğüs bölgesi yoksa şayet 40 bedene kadar da uygun olacaktır. Şöyle genişlik ölçüsü size hemen vereceğim. 42,5-43 santim gibi. Uzunluğuna da gelecek olursak şayet uzunluğumuzda 30 santim. Siz tabi bir motif sırasını arttırabilirsiniz. Daha uzun örmek isterseniz kendi keyfinize, kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Motiflerin sırasını arttırabilir ya da 9 yerine 10 tane motifi yan yana koyarak ekleyebilirsiniz. Benim çok içime sinen güzel bir bluz oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Her zamanki gibi şayet beğendinizse sizlerden güzel beğeni, bir kalbinizi isteyeceğim tabii ki. Yorumlarınızı da esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.